Arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Yücel Güngör YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Kurban videosu derken her sene yaptığımız ilk kurban videomuz, mandıra videomuz geldi. Merakla beklenen kurban fiyatları biliyorsunuz bayağı merak ediliyor. Sizin için yine Kırıkkale'mizde Umut Besi çiftleri bugün sağ olsun Bilal kardeşimiz bizi misafir etti. Yine dolu dolu güzel bir video yaptık. Malları kantara çıkardık. Canlı canlı sizin için tarttık. Akıllarda şüphe kalmasın diye. Fiyatlarını aldık. Masraflarından bahsettik. Giderlerinden bahsettik. Rasyondan bahsettik. Kurbanda kapak nedir? Mallarda kapak nasıl olur? Onu gösterdik. Elimizden geldiği kadar yine dolu dolu sizin için bir video yapmaya çalıştık arkadaşlar. Size de şöyle bir güzelliğimiz oldu, müjdemiz olsun. Sağ olsun Bilal kardeşimiz Yücel Güngör YouTube kanalını bu videoyu izleyip gelenlere kurbanda 5.000 lirada video aracıyla gelenlere 5.000 lirada indirim yapacağının sözünü verdi. Videoda da bu var zaten. Bunu da göreceksiniz. Bizim videoyu izleyip gelirseniz size de 5.000 lira indirim olacak. Yücel Güngör YouTube kanalına abone olmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. En az bir beğeni, bir yorumla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yine YouTube'da katıl butonumuz aktif. Oradan isteyenler katılıp destek olabilir. Kırıkkale Umut Besi Çiftliği'nden hepinize selamlar olsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurun videomuza geçelim. Haydi. Hay maşallah. Güzel abi güle. Ha? Tosun değil yani. Hadi bakalım. Tosun bozar diyor he. Fazlasıyla bozuldu. Hay maşallah. Kapat kapağı da. Hadi. Hay maşallah. 650. Maşallah. Allah izin verirse 750 kilo aldım. He şimdi onu söyleyelim Bilo. Hedefin ne? Kurbanda hedefimiz ne? Abi buna hedef 750 kilo koyduk. Allah 750 nasip kilo. ederse. Evet. Bayramda. Fiyatımız nedir bunun? Abi buna 280 bin lira diyoruz. 280 bin lira fiyat Aynen. istiyoruz. Kesin. Kaç hisseye önerirsin bunu? Abi Kaç 7 kişiye? kişiye gider, rahat gider yani. Kaç kişi keser ortalama mesela? hisse abi, 7 kişi. 7 kişi keser bunu diyorsun. Aynen. İyi maşallah. Şöyle ön tarafından da. O bir de bütçeye bağlı. Adam durumu iyi olur. Tek de keser. Tek de keser. He ona bak. Büyük aileler tek de kesiyor zaten Aynen. biliyorsun yani. Var bizim burada mesela 5 hisseli. Malı adam 3 kişi kesiyor. Keser şimdi biraz parayla da alakalı, bütçeyle de alakalı. Ama maşallah tosun bozar vallahi. Aynen öyle. Vallahi Allah bak. razı olsun. Maşallah. Bunu alabiliriz artık Bilo. Tamam abi. Bunu içeriye mi alalım bağlayalım abi? Vallahi sen bilirsin. Bir işimiz yok istiyorsan. Bağlayalım mı? Kurtarsa topu çekiyoruz da. He tamam he. Hepsini toplu da gösterebiliriz işimiz bitince. Size zarar olmazsa burada dursun ha. Ha. Evet şimdi Kemal abi. Şimdi bunu izleyen izleyicilerimiz diyecek ki böyle güzel hayvanlarımız neden kurbana gidiyor ya da kesime gidiyor. Hani damızda kullanılmıyor diyecekler. Ona da senden bir açıklama yapalım abi. Abi izleyicimiz haklıdır abim. Çünkü gerek aşıdan gerek tosundan bu tutmadığından dolayı Evet. mecbur kale bir değerlendirmek lazım. Ya kurmana kesime gitmesi lazım. Evet. Damızlıkta tutturamadığı için, randıman vermediği için, Aynen, aynen. istenilen sonucu da almadığı için hayvanlar Aynen öyle. İlk sahibinden de öyleydi. Bize geldiğinden aynen.
Aynen. Mesela oldu ama tutmadı. Ha tutmadı. O yüzden mecburen şimdi Tutmadı. şimdi insanlar soruyor böyle güzel hayvanlar hani niye kesime gidiyor doğal olarak hani üretimin devamı açısından onu da söylemiş olalım abi. Yoksa tabii ki öyle dursa biz de kesmek. Kesinlikle. Yok senden niye kesmek istiyorsunuz damızlık hayvanı zaten üretimin Evet, devamı. tabii ki, Sana tabii. üretim lazım. 100 almış 80-100 lira kesilir mi? Tabii. Aynen. Haydi. Çek Deniz. Ay maşallah. Yani simental tosunumuz. Şaşırtıyor bizi vallahi ya. 704 kilo, 5 kilo. Yücel abi biz bu hayvan çıkarken içeride 620-630 kilo oluyor. Tahminen ha? Aynen Ya tahminen biz seni de şu anda yanılttı. gerçekten şaşırdık. Şaşırdım diyor ne? Düğeye de şaşırdık, tosuna daha çok şaşırdık. Ha daha bunları tartma dediniz o zaman siz. Abi He. bu hayvan işletmemize girdiğinde 490 kiloydu bu hayvan. O da 2-2,5 ay oldu yani. 2,5 tahmini ayda değil. geldiğinde. 3 ay gibi falan bir süre oldu, 3-4 ay gibi. İyi maşallah. Şaşırdım yani samimi söyleyeyim. Şaşırdı. Şaşırdın hem de sevindin he. Bunda hedef ne bayramda? Hedef Kilo olarak? 800 kilo diyelim, ortalama 100 kilo falan alır. Ortalama aldırız diyorsun. 80-90 günlük bir süreçte. 100 kiloyu aldırız diyorsun. 80-100 kilo civarı aldırırız daha diye düşünüyorum. İyi maşallah. Şimdi kilosunu Hedefimiz o. kilosunu görünce zaten bu da direkt 7 kişiye çok rahat gider 7 Çok rahat kişiye. gider abi. Kilosunu görünce 7 kişiye çok. Tabii paraya bağlı biliyorsun bunu isteyen tek tek kesebilir. Abi aynen. Parası çok olan Tek tek keser, 7 kişi de keser. ama maşallah zorluymuş Tosun. Bilal bunun fiyatımız ne? Abi buna da 330 bin lira diyoruz. 330 bin lira. Aynen abi. Tabii ki Pazarlık var tabii ki sünnet. Aynen. Pazarlığımız. Nasıl verirsin? Şu anki istediğimiz fiyat da 330 bin lira. Tabii ki bu pazarlıksız fiyatı. Pazarlıkta var sünnettir. Aynen abi. İyi maşallah. Tamam alabiliriz yerine bunda. Yumurta kıracağız sırtında valla. Bak şöyle yan yana durunca daha da iyi anlaşılır. Düvemiz kaç kilo geldiydi? 650, 648 falan. 650. Bu da 700 geldi. Şöyle ikisini daha yan yana gösterelim. Evet varsa sırada getirebiliriz. Hadi siz devam edin. Ha, aman. Bu biraz nazlı geliyor ha. Hayvan aylardır içeride yem yediği için. Aman. Aman. Aman buna dikkat edin bak. Bu biraz heyecanlı. Baba vurmadın mı? Ha. Aman. Bu da 400. İçeride de 350 dedik buna. Vallahi mi? Vallahi. Bugün yanılıyoruz hep kilolarda. Abi ahırda görükmüyor ki mal ya. Ahırda Bu görükmez hayvanı baba. Tartmıyoruz abi. Hatta bu hayvan hiç tartılmadı. Biz bunu hiç tartmadık. Danayı tarttık. 490 kiloydu. Düğeye tartmıştık. 520. 520 kilo gelmişti. Bugün keyfin yerinde hep mallar yüksek vuruyor Bilal. He? Sayende hem bana tartmış olduk. Tabii tabii. Hem yarın biri geldiği zaman işte hazır elimde video var açıp gösterirsin. Bundan sonra. Tekrar tek tek tartmana gerek yok. Aç videoyu göster adamlara, gelenlere. Aynen abi. Zaten izleyip de gelecekler. Var zaten bizde hayvanların geçmişte tartıp da videosunu aldığımız hayvanlar var. Ha.
Tosunu da var hatta atarız istersen yani. Bak bir ara öncesi sonrası da yapabiliriz ha. Bak yeni gel. Before after. Erkek tosunun var mesela. Öncesi Önce. sonrası diye. Ha, girişte zaten çekiyorsunuz. Malı getirdiğinde kantara çekip böyle sokuyorsunuz ahıra değil mi? Aynen. çoğunu öyle yapıyor. He, çoğuna bakıyorum bir. Evet. Bunun fiyatına ne istiyoruz Bilo? Buna da 230 bin lira diyoruz. 230 bin lira. Canlı da 400 kilo geldi. Buna da Allah nasip ederse kurbanda Hedefimiz 480 civarı falan. 480 civarı orada görür. Aynen abi. Hedefin o. Hedefimiz o. İyi maşallah. Yoruldunuz ya. İstiyorsanız biraz dinlenin. Bunu şey yapın. Devam edelim. Oruç ağzından. Bazı arada dur da bu başına. Bu hayvan dışarıda kalacak. Bu biraz şeyli yalnız ha. Heyecanlı biraz. Pek çıkmıyor herhalde dışarı. Neyse vatandaşlar kapak şeyi görmedi. He, kapağı göstereceğiz. Büyük düven yani biraz küçük kaldı da yapacak. Onu karnına alır o. Neredeyse yarı yarıya. Tabii. 650. Tabii ki. O aradaki sal farkını görüyor musun yani? Düve bayağı sallı yani. Böyle Hadi düven bakalım. Her ahırda bir iki tane zor olur. Adam mesela besi de alıyor. Sen besi de içe. Ha? Bak akıllı mal nasıl belli? Direkt geldi. ...456, 455 diyelim buna da. Ey maşallah. Şöyle arkasına bakalım bir. Bir de önüne gidelim. Şöyle. Evet Bilo. Bunun fiyatı ne istiyoruz kral? Buna da 230 bin lira diyoruz. 230 bin lira. Pazarlık payımız var. Pazarlık var. Hedefimiz ne buna kurbanda kilo? Buna da 530 kilo falan. 530 kilo Allah falan. nasip ederse öyle bir Hedefimiz var kurbana kadar Zaten diyorsun. her hayvanda ortalama 80 kilo, 100 kilo, 70 kilo gibi bir kilo alır. Tabii. Hayvanın kendisine de bağlı ama Tabii, ortalama o kiloları alır. Yani. Yıllardır bu işi yapıyoruz zaten. Aynen. Bir tecrübe de var ortada. Aynen. Az çok alacağı kilo zaten biliyorsun. Aynen abi. Ey maşallah. Aa, bunu da alabiliriz yerine artık. Abi bir de şöyle bir şey var. Bunlar dişi hayvan olduğu için belki vatandaşlarımız der damızlık falan kesilmesin diye. Bu hayvanlarla Evet. defalarca aşı yapıldı. Evet. Aldığımız yerlerden örnek veriyorum şu 650 kilo gelen hayvana 3 sefer aşı yapıldı. 3 sefer aşı yapıldı, 2 sefer de tosun atlatmış Evet. ama tutmamış. Tutmadı evet. Ya ondan dolayı tutmadığı için ya ete gidecek, beslenip ete gidecek ya da kurbana gidecek. Evet. Biz de böyle şeyler zaten. Yoksa diğer kesime ya da kurbana verilmiyor dişi hayvanlar zaten. Aynen, Sen de tabii, uğraşıyorsun. Yazık yani. Bu da ülke Sen de üretim almak istiyorsun. Üreticisin zaten. Aynen bu da ülke ekonomisine yazık yani. Evet. Hepsinin farkındayız. Damızlık hayvanlar, dişi hayvanlar. Ha şöyle bir görünüşe bakın hepsi damız paslı var. Evet. Hem de çok güzel var ama Evet. tutmayınca tutmuyor. Tutmayınca tutmuyor evet. Aynen. Zaten onu söyleyelim direkt. İnsanlar direkt hani dişi hayvanlar kesime gidiyor. Direkt gitmiyor işte. Sebepleri var. Biz de istemiyoruz kesilmesini ama Evet. mecbur. Ya Tabii. kasaba gidecek, Tabii. doğaya gelmediği için yani tutmadığı için Tutmadığı için ya da kurbana gidecek. yapacak bir şey yok. Aynen. Ha. Ceylan gibi sekiyor maşallah. Ah. Abi danamız daha geldi. ...530. Abi özellikle bu hayvana çıkar. Bak bu da iyi geldi. Dışarıdan görünüşte göründüğünden daha fazla gibi bak. Çeterek gözüküyor. Bir de bu hayvan buraya geldiğinde 420 kiloydu. 420 kilo. 110 kilo aldı. Aynen abi. 110 kilo. Kaç aydır sen ortalama 2 aydır falan. 2 ayda falan sizde. Ya şöyle baktığın zaman o kadar görünmüyor biliyor musun vallahi? Aynen abi. Vallahi kilo da şaşırttı bugün ha. Yem farkı var zaten. Gördüğünüz yem torbadan belli. He, yem farkı var diyor ne?
Aa, yedirirsen oluyor diyor ha. Hani yedirirsen oluyor. Bir de Yücel abi verdiğimiz yem hayvanı etlendiriyor ama kendini göstermiyor. Aynen. Kantarda zaten çıkıyor. He, zaten. O yüzden kantar işte. Şimdi şu kantar olmaya da var ya millet yazacağı yok gelmezdi o kadar gelmezdi Aynen, gitmezdi. Özellikle tüveye. O yüzden evet. O yüzden işte bugün kantarı getirdik ki canlı kiloları Aynen. koyalım Bir de, diye. Hani hayvan pazarlarında da canlı mal satıyoruz. Evet. İşte toplu olarak. Kilo söylüyor, bakıyoruz yorumlara. 4 kilo gelmez. Falan diyor. Çünkü hani kantarımız var. Zaten biz genelde söylediğimiz kilolar genelde üstü olur, 6 kilo olmaz. Evet. Bak, tosuna ne dedim? Tosun 620-630 gelirse iyi dedim, 700 kilo geldi. Evet. Düğe 650 koydum, onu tutturdum. Buna da göğsü civarı bakıyordum. Yaklaştım buna da yine. Mesela. Hep tahmin ettim yukarı aşağısı yok çok şu. Aynen. Çok küçük tosuna da 400 kilo bakmıştım. O da aynı geldi. Hemen hemen genelde aşağı yukarı çıkar, aşağı çıkmaz yani. Ben size Koyduğumuz ne kilo. zamandır diyordum değil mi? Kantarı alın, kantarı alın. Kantar aldıktan sonra artık gözünüzle tartarsınız diyorum. Çok faydası oldu değil mi? Abi hem de nasıl? Kantarın çok faydası oluyor. Allah razı verse burada kurbanda 600 kilo. Kurbanda hedefimiz 600 Aynen, kilo. 600 kilo rahat. Buna- Burada 300 bin lira diyelim abi. 300 bin lira diyelim. Aynen abi. Pazar payımız var. Pazarlık payımızda Allah nasip ederse. var. Şu an istediğimiz fiyatta Genelde boş göndermeyeceğim. 300 bin lira. Hadi bakalım. Evet Bilo, bu senin kendi malın. Evet abi benim alım İçeride gösterdiğim 2027'ye kurban. sadece kurbanlık olmayan bu. Bu seneye kurbanlık. Aynen abi. Bu 2027'ye kurban inşallah. Bunu da tartmıştık. 325 kilo geldi. 325 kilo. Tartalım. Tekrar tartabiliriz. Yok gerek yok. Bu kurbanlık olmadığı için. Gerek yok. Biz bu hayvanı işte kapak için çıkarttık. Evet. Şu millete bir kapağı göstererek diyorsun ha. Gel Yücel abi. Dur şöyle yaklaşayım ben kral. Şimdi Yücel Hadi abi bak. bu. Evet. Açalım abi. Bilmeyenler için özellikle gösterelim. Bak bu hayvanın daha süt dişi var. Bu hayvan kesinlikle kurban olmaz. Evet. 2027'ye 2 ay kala bu 2027 kurbanına 2 ay kala kapağı atıyor bu. Şimdi şey de söyleyelim Bilo. Buyurun Şimdi bu işin için olanlar biliyor da. Evet abi. Hiç bilmeyenler var mesela. Şimdi kurban zamanı o şekil ağızdaki şekil nasıl olacak şöyle? Abi onu da şimdi Şundan mı gösterelim? Aynen, ondan tamam göstereceğiz. evet iyi olur. ondan dolayı onun içine koymadım. Ha tamam o daha mantıklı. Abi zaten onu çektim. Evet. Dişleri var onun. Evet süt. Şimdi aradaki farkı göstereceğiz. Aynen abi. Şimdi Yücel abi gel. Heh. Zaten videoyu izleyenler dikkat edecektir. Onda küçük dişler var. Bunda 2 tane büyük var. Şu Evet, şekil. kazma diyoruz. Aynen buna kazma diyor. Kapak Evet. diyenler var. Evet. Çapa diyenler var. Çapa da diyorlar. Şimdi Yücel abi mesela bu hayvan tam 2 yaşında. Evet. Eğer bundan 4 tane olursa 3 yaşında. Evet. Yani 4 tane böyle büyük olursa 3 yaşında. 6 tane olursa 4 yaşında. Tamam. çok Hepsi güzel. büyük olursa 5 yaşında ve üzeri. Anladım. Bunu hiç bilmeyenler için söylüyoruz. Piyasanın Tabii, içinde tabii. olanlar zaten biliyor. Bilmeyen Zaten, izleyicilerimiz var. Vatandaşlarımıza özellikle bunu söylüyoruz yani gittiğiniz yerler özellikle kapak durumuna bakın. Evet. Kurbanın zaten en önemli konulardan biri Kereş, kapak. maalesef memlekette biliyorsun yani kapak olmayan da kurbana kesenler var yani maalesef. Aynen abi öyle. Şimdi vatandaş geliyor ya diyor günah senin boynuna mesela diyor. Tamam günah benim boynum ama kurbanı kesen sensin. Evet. Bunun yükü çoğu senin sırtına. Sen öğrenmeyecek bir şey değil ki bu. Çok basit Tabii. bir şey bu. Senin de alıcının da bilmesi gerekiyor. Tabii önemli olan Direkt alıcının satıcıya bırakırsan satıcı sana Allah korkusu yoksa kapaksız malı da verebilir Abi yapan kurban var. diye. Bilmiyorum vardır belki yani. Ya var Bir şey olmaz diyemem. mı? Tek de tük de olsa var yani. O yüzden Vardır abi illaki vardır. alıcının da inşallah bu hani video sayesinde onlar da biraz bilgilenmiş Yani- olurlar. Zaten vatandaşlara özellikle söylüyoruz. Önce kapak durumuna bakın. Sağlık durumuna bakın. Evet. Yani öncelik kapak. Ondan sonra sağlık durumu, ondan sonra pazarlık her türlü olur zaten. Evet. Şimdi hazır mallarımız buradayken Evet abi. şey yapmadan kasaptan da bahsedelim. Abi şimdi Bilo sen bir hesap kitap yapıyordun. Yeni güzel kasaplarla abi. anlaştım falan diyorsun. kitap yaptık. İşin biraz da maliyet boyutuna girelim. Hani Tabii, illaki. şimdi biz iki taraftan bakıyoruz. Üretici tarafından da tüketici tarafından da. Şimdi tüketiciler diyor ki ya işte kurban niye pahalı, niye zamlı? Şimdi şöyle bir gerçek var. Bir ülke gerçekleri var. Şimdi ülkede
her şey zamlanırken etin, kurbanın zamlanmaması zaten hayatın doğal akışına aykırı. Aynen abi. Bunun bir sürü maliyeti var. Sonuçta bir can. Evet abi. Hastalığı var, yemi var. Sen mesela bir yem hesaplamıştın mesela. Yem Abi gideri. Şimdi, şöyle ben fiyatları zaten söyledim. Evet. Şu hayvana şu fiyat istiyoruz diye. Belki uygun isteyen diyen olacak. Evet. Pahalı diye olacak. Öyle. Şimdi abi bir hayvan ortalama mesela örnek veriyorum. Bu hayvan zamanında aylar önce ortalama 100 bin lira gibi bir fiyatı vardı. Ben Evet. ne istedim buna? 230 bin lira istedim. Evet. Şimdi abi bir hayvan aylık net bir gideri var ortalama 5-6 bin lira. O da- Mal başı. Aynen mal Aylık. başı 5-6 bin lira. Şimdi bizde çoban yok. Çobanlığı kendimiz yapıyoruz. O içinde yok. Evet. İşte ne bileyim traktör yem karıyor. O mazot falan yok içinde. Sadece işte yemidir, samanıdır, elektrik suyudur. O tür şeyler var içinde. Abi bir hayvan 8-10 ay gibi bir sürede ortalama 50 bin TL zaten yiyor kafada. Direkt kafadan 100 bin yiyor. liraya aldığın hayvan 150 bin liraya çıktı. Evet. Geçen kasaplarım geldi. Anlaşma yaptık, sözleşmemizi yaptık. 8 bin liraya anlaştık hayvan başı. 6'ya bölüp 6'ya parçalayıp teslim etmek şartıyla. Ama o hayvan kemiksiz olacak, kemikleri kırılacak, işte etten sıyrılacak falan diye. Öyle bir iş olursa 16 bin liraya anlaştık. Detaylı kesim yaparsa. Aynen. Kesimden ayrı işlem yapılırsa 8 bin lira değer ekleniyor hayvana. Sadece kesimimiz 8 bin lira. Aynen. Parçaların, poşetlerin tartılıp verilirse 16 bin TL. 2 katı. Aynı 2 katı. Oo. Bir hayvan 2 hayvan sahibi. Maalesef. Bayağı. Abi 150 bin liraydı hayvanımız. Oldu 166 bin lira. Doğru. Direkt. Şimdi ister istemez buna bir de kar marjı koymamız lazım. Kesinlikle. Çünkü burada aile işletmesi burası. Evet. Hepimiz, bundan başka bir şeyimiz de yok. Gece gündüz herkes çalışıyor burada. Aynen. Bir de bu mesela hastalık riski de var. Özellikle son 2 senedir çok sıkıntı çekiyoruz. Tabii şaptan arıyor biliyorsun yani bitmiyor. Abi şaptan ziyade ciğer hastalığı oluyor, işte pasteureledi, işte oluyor yani. Bayağı bir sıkıntı çektik özellikle son 2 senedir. Haftalık ben hemen hemen ortalama 15-20 bin lira gibi ben ödeme yapıyordum veterinere. Veterinere. Abi bunu hayvana hesapladığınız zaman 7-8 aylık bir süreçte bir dünya para. Evet. Vallahi abi vatandaşa da hak veriyorum, bir şey diyemiyorum. Şimdi bu da bir bütçe meselesi. Daha şimdi hesaba katmadığınız sizin şeyler var mesela. Bizim üreticiler bunları çok hesaba katmıyor. Şimdi ben hep tüketici tarafından baktık. Şimdi bir de üretici tarafından da bakıyorum. Kendim de bir çiftçi olarak. Mesela kar marjları hesaplanırken bizim üreticilerde daha hesaba katmadığı şeyler var. Mesela mazotu katmıyor. Aynen. Siz burada kaç kişisiniz? Atıyorum 3 kişi 4 kişi çalışıyorsun. Bunun günlük yevmiyesini katmıyor. Bak, ben Sigortayı katmıyor. Aynen abi. He, Ben bunlar yatıramıyorum. katı. Bunlar katarsan zaten işin içinden hiç çıkamazsın. Tabii. Bizim üretici zaten bunları hesaplamıyor. Bunlar hesaplanmanız lazım. Dünyanın daha senin masrafın daha da artacak. %50 daha fazla artacak. Siz direkt daha bunları içine katmadan hesaplıyorsunuz. Aynen, biz öyle ufak şeyleri tek hesabın içine katmıyoruz. Evet. Genelde gözle görüleni. Ha, gözle Yemidir, görüleni. Samanıdır, işte ne bileyim ilacıdır. Mazotudur. Da mazotu bile Mazot katmıyorsun da yani. yok. Mazotu bile katmıyor. Mazot 70 olmuş yani. Diyecek bir şey bulamıyoruz zaten. Bayağı da zorlanıyoruz. Vatandaşa da hak veriyoruz. Onlar da hani aldıkları maaş belli az çok. Özellikle, Tabii. asgari ücretli. Zor. Şimdi emekli Aynen. asgari ücret insanların kurban kesmesi maalesef çok zor. Aynen. Dur şöyle. Ha, eklemek istediğimiz bir şey daha var gözden kaçırdığımız şimdi Bilo. Onu söyle iki mal arasında. Şimdi Yüceler bu hayvan 2027'ye kurban olmuş. Seneye kurbanlık evet. Aynen 325 kilo geldi. Bu hayvanın şu andaki piyasası ortalama 135-140 bandında satılıyor. Alınıyor da satılıyor da. Evet. Şimdi şu hayvana 230 bin lira istedik. Evet. 2027'ye göre kurban olacak hayvana göre bu seneki hayvana gerçekten uygun. Seneye daha da düşünemiyoruz ne olacak diye. Evet. Şu hayvan şimdiden 140 bin lira ediyorsa üstüne bir ortalama 70-80 bin lira gibi bir masraf koyduğum zaman şu hayvan seneye 300-330-350'ye çıkacak. Evet. Ben onu bir özellikle söylemek istedim. Aradaki kapak farkı mı diyorsun? Yani abi kapak farkı var. Şimdi bu hayvan kapaklı. Evet. Bu hayvan kapak ortalama 20 bin lira gibi bir fark ediyor zaten. 20-25 bin lira. Bu hayvan daha yiyecek içecek 2027'ye kadar. Bazen düşünüyorum acaba satsam mı karlıyım, bekletsem mi karlıyım diye. Satarsa daha karlı olabilirsin yani Vallahi yedirdikçe. Abi bunlar da alabiliriz içeri artık. Tamam abi.
Şuradan Bilal ben girdim. Şöyle bir gideyim. Şu sadece kurban değil, bu kendi malınız. Diğerleri şöyle Hatıl'dan gidelim. Artık yem yolu diyorlar yeni mandıralarda. Bizim eskiden Hatıl derlerdi köyde. Şimdi biraz daha şey gelişti, artık yem yolu oldu. Kurbanlık. Bu taraf Tosun grubumuz. Bilo gösterdiklerimiz. Bunlar kurbanlık tosunlarımız. Düvelerimiz de arka taraftakiler. Şöyle genel bir açıdan içeri gösterirse getirir. İçeriyle çok bir işimiz yok. Şuradan şöyle. Şu bölgeye de geçelim. Şöyle gidiyor. Genel olarak ahırımız böyle. İçerisi bu kadar yeter Bilo. Gideceğiz bir. Başladık şu an. Abi Yücel abi şu hayvanla ben tartmıştım. Şunu çıkarttık dışarıya. Evet. Şu hayvan ortalama 400 kilo. Buna da 230 bin lira diyor. 400 kilo 230 bin lira. Şu hayvan ortalama 450 kilo. 450-470 bandında. Buna da 350-360 deriz. O İsteriz. fiyatta. Şu hayvan 450-460. Buna da 260 civarı isteriz. 260, 450, Şu 460. hayvanda 430 kilo civarı. Buna da 240 deriz. 240, 430 kilo. Aynen. Bu hayvana 470 bandında bu hayvana da ne deriz? Bu hayvana da yine 270 falan isteriz. 270, 470 kilo. Aynen abi. Şu hayvanla 550 kilo civarı. 550. Buranın yine 310-300 gibi fiyat isteriz. O fiyatlarda. Abi şu bizim istediğimiz fiyatlar boş yani müşteri ne derse o. He, pazarlıksız bu. Malın fiyatını alıcı belirler. Senin. Alıcı değil. Kesinlikle. Daha Aynen, pazarlık alıcı olur. Kıran belirler. kırana. Yine Avrupa hayvanlarını zaten şunların ikisini çıkartmıştım. Onları Bu- çıkardık. Aynen bu grup zaten ortalama 550 kilo civarı. He. Fiyatları zaten söyledik. Söyle. 310 bin diye. O civarda. Başlarda düğelerimiz var. Evet. 2, 4, 6, 7, 8 tanesi başta ortalama 550-700 kilo bandında. Onlar. 550-700 kilo Aynen. bandında. Burada mesela 220-230 istediğimiz hayvan da var. 300 bin lira istediğimiz hayvanlar da var. 220-230 da var. 300 bin lira istediğimiz de var. Aynen. Abi yukarıda Şöyle gidelim. ufak kesim hayvanlarımız var, kurbanlıklarımız. Yani bizim burada her bütçeye uygun hayvan Evet. bulunur. Şu daha bütçesi düşük olanlar için göstereceğimiz mallarda şunlar mı diyorsun? Evet abi bunlar, Onlar bu hayvanlar da ortalama 250-300 kilo. 250-300 lira. Buna da 140 bin lira gibi fiyat istiyor. Şu hayvanı sattım mesela, bunu tarttın mı Emre? Tartmadım. Şu Hangisini? hayvanı Karay mı? Akbaş. 118 bin liraya verdik. 118 mi? Adam mesela 2 hisse kesecek. 2 hisse. Yani biri amcam, biri de bizim bir arkadaşımız var. Bu kaça verdin bunu? Abi bunu 120 128'e verdim. Aynen abi. İyi maşallah. O kadar bölecekler. Tamam. Yarısı senin, yarısı benim. İyi. Şurada mesela 4 kişilik var abi, bir ailelik. Şu körükten avuçlu. Aile içi kurbanlıklarımız var mesela böyle orta boy. Bunlar ortalama kaç kilo? Abi bunlar da ortalama 350, 380. 350, Bunlara 380. da 190, 180, 200. Yani malına göre değil. 180-200 arasında bir fiyatımız var diyorsun. Aynen. Pazarlıkla daha çok netleşir. Tabii, tabii. Gelen müşteri bir pazarlık Yine- yapacak. Yine söylüyorum, biz ne istesek boş mal fiyatını alıcı belirler. Evet. Bize de ufak bir şeyler döndüğünde Allah bereket versin diyoruz. Veriyoruz. İyi maşallah. Tamam, burada böyle hallettik. İçeride şöyle hızlıca mallarımızı gösterdik. Ağırlığımızı zaten dışarıda yaptık videomuzun. Aynen. Burası da yeterli bu kadar. Şöyle manzaramızı geniş açıdan bir gösterelim arkadaşlar. Burası mezbahane. Kesimi de burada yapıyoruz. Zaten bunlar da makineler de yeni. Bilo. Evet. Daha önce bir sefer kullandık. Bu sene ikinci sene olacak. Geçen sene kurbanda ilk kullandınız herhalde. Daha yeni zaten yeni bitmişti. Aynen, yeniydi. Bu sene ikinci senesi olacak. Orada. Şimdi de yaşamadık çok şükür. Gayet de güzel çalıştı. Hı hı. Sadece bir zemindeki betonu yanlış yapmışız. O da tekrar bu sene yenilenecek. Ramazan'dan sonra inşallah. İyi maşallah. Kantarı koydun. Evet abi. Onu bahsediyordun. Burayı yaptık. Aşağı yukarı burası bize geçen sene 750 bin TL gibi bir maliyet çıkarttı. Bir tane mal satmadın. Kantar 25 bin TL. Bura bana bir mal bile sattırmadı. Kantar bana 6-7 tane hayvan sattı. Kantar. Sana kantarı al diye geçen sene nihayet aldırdık zorla ha. Gerçekten yani
Adama mesela malı veriyoruz. Ya adama diyor ortalama mesela 600 kilo gelir. Ya diyor 450 ancak gelir. 500 Tabii. ancak gelir. Kantar Adam olmayınca. memur, fabrikada çalışıyor işte. He. Devlet dairesinde çalışıyor. Bilmiyor ama biz biliyoruz. Evet. Buraya bir çıkartıyoruz. He. Yani adam ya diyor hakikaten öylemiş. Ondan sonra yapışıyor. Pazarlık yapmaya. Bak, kantar- Yapmadan da gitmiyor. Kantar çoğu lafı siler atar. Aynen abi. Gerçekten de öyle yani. Öyle. Şeyi kısaltır, pazarlığı kısaltır. Aynen abi. Hem kısaltıyor hem işi bitiriyor. Tabii işi bitirir. Şimdi hızlıca bir rasyondan da bahsedelim Bilal. Ne yediriyoruz, ne Abi içiriyoruz? bizim hayvanlarımız genelde hepsi kuru besi. Evet. İşte saptır yani balya sapı, buğday sapıdır, saman. Ondan sonra fabrika yemi var. Arpa veriyoruz ezme. Maşallah. Onun dışında öyle hani dışarıdan katkı maddesi yok yani ekstra işte küspedir, şudur budur diyor. Şey, Kuru besi bizimki. kesim sıramız, satış sıramız. Aynen abi kesim sıramız satış sırasına göre kesim sırası veriyoruz. Evet. Şu anda sırada daha başlardayız yani. Daha Yeni başlıyor zaten Aynen, ha. yeni başlıyor. Yeni hareketleniyor artık. Zaten Ramazan'ın sonuna doğru daha da hareketlenir. Hizmetimizden bahsedelim. Kurban günü. Aynen abi. Şimdi abi gelecek olan vatandaşlarımıza ne isterlerse onu yapıyoruz. Evet. Yani biz böyle yapacağız fazlasını yapamayız demiyoruz. Adam geldi hayvanını aldı mesela. Ya diyor ki mesela hayvanımı kes 6 parça yap arabama yükleyin. Geri kalanı ben kendim hisseleme yapacağım. İşte kemikten kendim sıyıracağım diye. Öyle hizmet de veriyoruz. Ama ya biz yaşlıyız yapamıyoruz. Biz bu hayvanları siz kemikten eti ayırıp da Evet. İşte kaç kişiyiz? 5 hisseyiz. 5'e bölüp de Verirseniz. tartıp eşit bir şekilde verseniz olur mu? Olur. Yani vatandaş ne isterse biz onu yapıyoruz. Onu da yapıyorsunuz. Aynen biz bunu yapıyoruz deyip de altına üstüne çıkma yok yani. Ha, ne dediysek onu yapıyorsunuz. Aynen vatandaş ne isterse onu yapıyoruz. Kriz yok. Aynen abi. Bayram. Hizmette sınır da yok. Bayram yok. Yiyeceğimiz ne var? Abi ayıptır söylemesi bayram sabahı bizim burada kavurmamız olur. Evet. Aşı getiririz. İşte kahvemiz olur, çayımız olur. Geçen sene geldim ben de zaten Aynen gördüm abi. zaten. Allah Yine razı bu sene inşallah geleceğiz Allah Bekleriz nasip abi, ederse. inşallah abi. İyi maşallah. Soğuk içeceklerimiz olur. Evet. Yani abi boş göndermiyoruz genelde vatandaşlar. Şimdi yerimizde ben bir göstereyim. Sonra senden telefon numarası alacağım. Aynen abi. Burası biliyorsunuz Samsun çevre yolu. Hızlı tren attığı yol arkadaşlar. İlerisi hızlı tren hemen çevre yolunun kenarında. Evet Bu bölge bizim Karacal diye mi geçiyor? Abi burası Sanayi Mahallesi'nin Sanayi Mahallesi'nin. en son evleri. Öyle diyor geçiyor. Evet, Ki zaten telefon numarasıyla ulaşırlar sana yer için konum olarak. Onu Aynen da abi, atarsın. tabii konumda da yardımcı oluruz. Şeye Kırıkkale'ye çok yakın. O şu karşı görmüş olduğunuz yer Etiler zaten arkadaşlar. Bilenler bilir. Hemen şu ana yolun kenarında yeri çok kolay. Şöyle genel olarak ben bir tekrardan şöyle göstereceğim. Şöyle. Orası Etiler değil, orası Yuva tarafı. Orası çok uzak düşüyor. Şimdi Etiler değilsen o zaman bu video buradan değil de oradan çekmiş oluyorsun. Yok şu orayı demedim. Şu yolun hemen bitimi diyorum ben Yani Etiler o diye. yol, ha, bitimi He. ama karşı dediniz Ya karşı şu yok yuvayı göremezler. Videoda o kadar görünmez. Abi şimdi öyle oldu zaten. Hemen ana yolun kenarı Etiler onu dedim ben. Bu taraf çok yakın. Ki zaten bana da soracaklar. Telefon numaranı vereceğim sana da sorarlar. Direkt konumla. Aynen abi zaten Gelirler. merkeze bizim buraya ortalama 3 kilometre. İşte şöyle. Yok yakın çok yakın. Aynen. Hayvan pazarına 10 kilometre. Evet. Yani öyle kıyaslama şey yaparlarsa. Bilal telefon numaranı da alalım. Abi 0541 675 62 99. Bu numaradan tekrar bir daha söyleyelim. Abi 0541 675 62 99. Bu numaradan sana da ulaşıp izleyenlerimiz detaylı bilgi Tabii, alıp tabii. Her gelip türlü burada ziyaret. yardımcı oluruz. İlla kurban almaya şart değil. Çıkın gelin arkadaşlar. Aynen, tabii burada abi, çayınız için, gelsinler, kahveniz için çayımız tanışın. için. Mala bakın. Almazsanız yapacak bir şey yok. O ticaret nasıl bir şey. Tabii illa ki. Burada Abi şunu da sizi söyleyeyim, misafir ederler. Aracılığınızla gelen pazarlık bittikten He. sonra ekstradan Ha. 5000 TL indirim yapacağım. Aha patron çıldırdı. Hadi bakalım. Ha işte. Pazarlığımız kaça bitti örnek veriyorum. Ben 270 istedim hayvan. 250'ye pazarlığımızı bitirdik. Evet. Sizin aracılığınızla gelmiş. 5000 lira da oradan bir daha sileceğim. Evet. 245 bin diye. O da bizim farkımız diyor Aynen ne? o da. O da Yücel Güngör farkı. Bunu zaten videonun girişlerinde söylerim ben. Aynen. Aa 5000 lira indirime kaptık. Hadi bakalım izleyicilerimize. Aynen abi sıkıntı yok. Her türlü yardımcı oluruz. Gelenine boş göndermeyiz. Eyvallah Bir Bilal. şey yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugün seni de yorduk orucu ağızla. Estağfurullah abi, ne Kusura demek. bakma. Allah razı olsun. Ama güzel dolu dolu da bir video oldu. İnşallah hepsini satarsın. Hayırlı satışlar olur. İnşallah abi bugüne kadar bu bizim baba mesleğimiz. Evet. Dededen babaya, babadan işte bize. Daha bugüne kadar hayvan pazarına hayvan indirip de kurbanlık yani. Sattığımı Evet. hatırlamıyorum. Genelde biz hep orada satıyoruz. Bitiriyoruz yani. Biter inşallah ya. Aynen bitiyor abi. Sizin de ayağınıza sağlık. Allah Eyvallah razı kral. olsun sizden. Teşekkür ederim. Kardeşim senden de sağlık. Kral. Kendine de çok iyi bak. Tekrardan hayırlı Ramazanlar olsun. Kurban Bayramı şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar Cümlemizin inşallah. dileyelim. Çıkın gelin arkadaşlar.
Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kırıkkale'den hepinize selamlar olsun. Allah'a emanet. Hoşça kalın.